Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle çok şirin ve şık bir kız bebek yeleği öreceğiz. Modelimiz ilik kenarına diktiğimiz çiçek motifleriyle hem oldukça gösterişli hem de çok kolay yapım aşamalarına sahip. Videoda ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Yeleği 3 parça olarak örüyoruz. Yan kenarlardan ve omuzlardan dikerek birleştiriyoruz. Birleştirme işleminden sonra bütün çevresine tığlama yapıyoruz. 5 adet çiçek motifi örüp ilik kenarlarına dikiyoruz. İnci düğmelerle tamamlıyoruz. Yeleğimizin ölçüleri 1 yaş civarı bebekler için uygun. Sizler tığ ve ip değişikliği yaparak veya ilmek sayısını artırıp azaltarak farklı bedenlerde bu yeleği örebilirsiniz. Ölçülerini de paylaşmak istiyorum. Yeleğimizin genişliği yaklaşık olarak 29 santimetre. Omuz başından etek ucuna kadar olan uzunluğu 29 santimetre. Kol evine kadar olan yüksekliği 17 santimetre. Kol derinliği 10,5 santimetre. Omuz genişliği ise 7 santimetre. Gerekli malzemelere gelince 50 gramı 125 metre olan %100 pamuk pembe renkli 2 adet yumak kullandım. Yeleği ise 6 numaralı 3,5 milimetrelik tığ ile ördüm. Ayrıca yeleği tamamlamak için bir iğne, birkaç ayraç ve bir makasa ihtiyacımız var. 5 adet de düğme gerekli. İşlemlere başlamadan önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. %100 pamuk iplik kullanırsanız yıkadığınızda çekme olacaktır arkadaşlar. Örerken bunu dikkate almanızı tavsiye ederim. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleği örmeye ön bedenlerden başlıyoruz. Birbirinin aynısı 2 ön beden öreceğiz. Ben bir tanesini ördüm. İkinciyi birlikte öreceğiz. Modelimiz 7 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 2 ilmek de simetri için ekleyeceğiz. 2 sırada tamamlanıyor. Ön bedenler için 1, 2, 3, 4, 5, 6 model tekrarı yaptım. Bir model için 7 ilmek gerekiyor. Son olarak da 2 ilmek simetri olması için ekliyoruz. Toplam 44 ilmek gerekiyor. 3 zincirde dönüş için ekleyeceğim. 47 zincirle ön bedeni örmeye başlıyorum. İlk önce ipi alıp bir zincir çekiyorum ve bu zinciri saymıyorum. Sabitlemek için kullanıyorum. Toplam 47 zincir çekelim. Toplam 47 zincir çektim. 5. zincire batarak bir trabzan öreceğim. Tığın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum. Buraya bir ikili trabzan örüyorum. Zincirleri de bir trabzan kabul ediyorum. 2 trabzanla başladım. Tığın başını doluyorum. 1, 2 zincir atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı zincire batıp bir trabzan daha örüyorum. Şu şekilde bir V örmüş oldum. 2 zincir atlıyorum. Modeli tamamlamış oluyorum. Şimdi ikinci tekrara başlıyorum. 1, 2 zincir atladım. Üçüncü zincire batıp bir trabzan örüyorum. Sıradaki zincire ikinci trabzan örüyorum. Tekrar 2 zincir atlıyorum. Üçüncüye bir trabzan örüyorum. 2 zincir çekip aynı yere bir trabzan daha örüyorum. İkinci V'yi ördüm. 2 zincir atlıyorum. Üçüncüye bir trabzan örüyorum. Yanındaki ilmeğe de bir trabzan örüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. 2 trabzan 1 V, 2 trabzan 1 V şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda son V'yi örüyorum. 2 zincir atlıyorum. 1, 2. Son olarak 2 trabzan örerek birinci sırayı tamamlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Bu sırayı öreceğiz. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor zaten. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan örüyorum.
Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Bu V'lerin içerisine fıstık öreceğim. 4 kez batacağım. 1 2 3 4. İlk ilmekten sonra 2 4 6 8 ilmek var. Bir ilmek alıyorum. Bu 8 ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Tığımdaki 2 ilmeği de örüyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bu trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. Buraya da bir trabzan örüyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı işlemleri tekrarlayacağım. V'nin içerisine batıyorum. İlmek alıyorum. Birinci ilmek, 2 3 4 kez batıp ilmek aldım. Dolamalarla birlikte 8 ilmek oldu. Bu 8 ilmeği örüyorum. Tığımda kalan 2 ilmeği de birlikte örerek kapatıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Trabzanların tepesine batarak 2 trabzan örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonundaki son fıstığı öreceğim. 1 2 3 4 kez batıp ilmek aldım. İlk 8 ilmeği önce örüyorum. Daha sonra tığdaki 2 ilmeği örüyorum. Bu fıstıkları örerken ilmek boyunu fazla uzun tutmayın arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Zincirden önceki trabzana batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bir de ilk sıranın dönüş zincirlerinin üçüncüsüne batıyorum. İkinci trabzanı örüyorum. 2 trabzanla sırayı tamamladım. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Aynı işlemleri tekrarlayarak örmeyi sürdüreceğiz. 3 zincir çekip dönüş yapıyorum. İkinci trabzanın tepesine bir trabzan örüyorum. Tığın başını doluyorum. Bu fıstığın üstündeki ilmeğe batıyorum. Bir trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha örerek bir V oluşturdum. Bu 2 trabzanın tepelerine birer trabzan örüyorum. Tekrar fıstığın üzerindeki ilmeğe batıp bir trabzan örüyorum. 2 zincir çekip aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Sıradaki trabzanların tepesine batıp 2 trabzan örüyorum. Fıstığın tepesine batıyorum. Buraya bir V örüyorum. Örgümüzü bu şekilde sürdüreceğiz. Dördüncü sırada yine V'lerin içerisine fıstık öreceğiz. İlk sıradan itibaren 16 sıra bu şekilde örelim. Kol evine kadar ördüm. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra. Uzunluk olarak da 15 santimetre. Kol evi için ilmek eksiltmeye başlıyorum. 17. sıradan itibaren ilmek eksilteceğim. İpi kaydırma yaparak bu fıstığın tepesine kadar getiriyorum. Şu şekilde getirdim. 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Buradaki ilk trabzana batıyorum. Fıstıktan sonraki bir yarım trabzan örüyorum. Yanındaki trabzana da ikili trabzan örüyorum. Daha sonra modeli devam ettiriyorum. Fıstığın tepesine bir V örüyorum. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. 17. sıranın sonuna geldim. 2 trabzan örerek sırayı tamamlıyorum. 3 zincir çekip dönüş yapıyorum.
İkinci trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum ve fıstık örüyorum. Modeli devam ettirerek kol kenarına kadar gelelim. Son fıstığı örerek 18. sırayı tamamlayacağım. Fıstığı ördükten sonra tığın başını doluyorum. Buradaki trabzana batıyorum. Bir trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. 19. sıraya başlıyorum. Fıstığı atlıyorum. Trabzanın tepesine bir trabzan örüyorum. Yanına bir trabzan daha örüyorum. Kol evindeki eksiltmeleri tamamladım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. On dokuzuncu sıranın sonuna geldim. 2 trabzan örerek sırayı tamamlıyorum. 3 zincir çekip dönüş yapıyorum. 20. sıraya başlıyorum. İkinci trabzana batıp bir trabzan ördüm. 2 zincir çekiyorum. V'lerin içerisine fıstık yaparak devam ediyorum. Yirminci sırayı tamamladım. Eksiltmeler tamamlandı. Bundan sonra modeli sürdürerek 3 sıra daha örelim. Birinci sıradan itibaren 23 sıra ördüm. Uzunluk olarak da 22 santimetre. Şimdi yaka ilmeklerini eksilteceğim. Dönüş yapıyorum. 24. sıraya başlıyorum. İpi bu trabzanlara kadar kaydırma yaparak yürüteceğim. İlmeklere batıyorum. İpi yürütüyorum. İlk trabzana kadar geldim. Aynı yere batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. İkinci trabzanın üzerine de bir yarım trabzan örüyorum. Şimdi modeli devam ettirerek örmeyi sürdürüyorum. 2 zincir çekiyorum. V'nin içerisine bir fıstık örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. İki trabzan örerek 24. sırayı tamamlıyorum. 3 zincir çekiyorum, dönüyorum, 25. sıraya başlıyorum. Buraya kadar örelim. İki V ördüm. 2 trabzandan sonra bu fıstıkların tepesine bir trabzan örüyorum. 25. sırayı tamamlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 26. sıraya başlıyorum.
İkinci trabzanın tepesine bir trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. V'nin içerisine bir fıstık örüyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Trabzanlara batıp 2 trabzan örüyorum. İki fıstık ördüm. Devam ediyorum. 2 trabzan örerek sırayı tamamlıyorum. 3 zincir çekip dönüş yapıyorum. 27. sıraya başlıyorum. İkinci trabzanın tepesine batıp bir trabzan örüyorum. Fıstığın tepesine batıp buraya bir V örüyorum. Sıradaki trabzanları örüyorum. İkinci fıstığın tepesine ikinci V'yi örüyorum. Bu trabzan tepesine bir trabzan örerek 27. sırayı tamamlıyorum. 5 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. 28. sıraya başlıyorum. V'nin içerisine bir fıstık yapıyorum. İki zincir çekiyorum. 2 trabzan örüyorum. İki zincir çekip son fıstığı örüyorum. Sıra sonunda 2 trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. 29. ve son sırayı örüyorum. Modeli devam ettiriyorum. Son V'yi ördüm. 1-2 zincir atlıyorum. 3. zincire bir trabzan örerek 29. sırayı tamamlıyorum. Ön bedenin örme işlemini tamamladım. Bir zincir çekiyorum, ipi kesiyorum. Ön bedenleri tamamladım. Şimdi arka bedeni örmeye geçebiliriz. Arka bedeni örmeye başlıyorum. Önce bir ilmek alıp sabitliyorum ve toplam 89 zincir çekiyorum. 89 zincir çektim. Tığın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Tekrar tığ doluyorum. 1, 2 zincir atlıyorum. Üçüncüye bir V öreceğim. Önce bir trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha örüyorum. İlk V'yi ördüm. 2 zincir atlıyorum. Üçüncü zincire batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Sıradaki zincire batıyorum. İkinci trabzan örüyorum. İkinci V'yi öreceğim. 2 zincir atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha örüyorum. 2 zincir atladıktan sonra 3. ve 4. zincirlere 2 trabzan örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Toplam 12 model tekrarı yapacağız. Sıra sonuna geldim. 1-2 zincir atlıyorum. 3. ve 4. zincirlere 2 trabzan örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Toplam 12 model tekrarı yaptım. 3 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. İkinci trabzana batıp bir trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. V'nin ortasına batıyorum. Bir fıstık örüyorum.
Tekrar 2 zincir çekiyorum. Trabzanların tepesine batarak 2 trabzan örüyorum. Bu şekilde örgümüzü sürdüreceğiz. 16 sıra örünce kolevi ilmeklerini eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Arka bedende toplam 16 sıra ördüm. Şimdi kolevi için ilmek eksilteceğiz. Aynen ön bedendeki gibi ilmekleri eksiltiyoruz. Dönüş yapıyorum. 17. sıraya başlıyorum. Tepelerine batıyorum trabzanların. İpi bu fıstığın tepesine kadar getiriyorum. İki zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Buraya bir yarım trabzan örüyorum. İkinci trabzana batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Daha sonra modeli devam ettirerek diğer kolevine kadar örüyorum. Diğer kolevine geldim. Bir trabzan örüyorum. Tekrar tığın başını doluyorum. İkinci trabzana batıyorum. Tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. Tığın başını doluyorum. Son fıstığın tepesine batıp bir ilmek alıyorum. Yine tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. Kalan 3 ilmeği de birlikte örerek bu kenarda da ilmek eksilttim. Dönüyorum. 18. sıraya başlıyorum. İkinci trabzana kadar ilmeği yürütüyorum. Kaydırma yaparak. 3 zincir çekiyorum. V'nin içerisine bir fıstık örüyorum. İki zincir çekiyorum. 2 trabzan örüyorum. Tekrar 2 zincir çekip ikinci fıstığı örüyorum. Diğer kolevine kadar devam ediyorum. Diğer kolevine geldim. 2 zincir çektikten sonra son V'nin içerisine son fıstığı örüyorum. Daha sonra bu trabzanın tepesine batıyorum. Buraya bir trabzan örüyorum bu şekilde. 3 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. 19. sıraya başlıyorum. Bu trabzan tepesine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Yanındakine batıyorum. İkinci trabzanı örüyorum. Kol evindeki eksiltmeleri tamamladım. Diğer kol evine kadar modeli örmeyi sürdürüyorum. Diğer kol evine kadar ördüm. Alt sıradaki fıstığın tepesine batıyorum. Buraya bir trabzan örerek 19. sırayı tamamlıyorum. Dönüş yapıyorum. İlk trabzana kadar bir kaydırma yapıp ipi buraya getiriyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci trabzana batıp bir trabzan örüyorum. Çekmiş olduğum zinciri de bir trabzan kabul ediyorum. 2 zincir çekiyorum. V'nin içerisine bir fıstık örüyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yirminci sıranın sonuna geldim. 2 trabzan örerek sırayı tamamlıyorum. Bundan sonra modelimizi devam ettirerek örgümüzü sürdüreceğiz. 8 sıra daha örelim.
Tekrar birlikte olacağız. Arka bedende birinci sıradan itibaren toplam 28 sıra ördüm. Şimdi yaka açıklığı oluşturacağız ve arka bedeni tamamlayacağız. Başlangıçtan itibaren 1-2 fıstıktan sonra burada ikinci trabzana bir ayraç yerleştirdim. Aynı şekilde bu tarafta da bir ayraç yerleştirdim. Şimdi buradan başlayacağım. Ayraca kadar öreceğim ve bu omuzu tamamlayacağım. İpi kesmeyeceğim. Ön bedenle birleştireceğim. 3 zincir çekerek dönüş yapıyorum. 1 2 3. İkinci trabzana batıp bir trabzan örüyorum. Şimdi 2 tane V öreceğiz. Fıstığın tepesine batıyorum. Buraya bir V örüyorum. 2 trabzan örüyorum. Tekrar fıstığın üzerine batıyorum. Buraya ikinci V'yi örüyorum. Ayracı çıkartıyorum. Tığın başına doluyorum. Birinci trabzana batıp bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. Tekrar tığ doluyorum. İkinci trabzana batıp bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. Daha sonra kalan 3 ilmeği de örüp bu omuzu tamamlıyorum. Şimdi ön bedeni alıyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum. Sık iğne örerek birleştireceğim. Birinci ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Örerken bu fazlalık ipi de araya alacağım. Sırayla birer birer ilmeklere batıyorum. Sık iğne örüyorum. Bu V'lerin içerisine batıyorum. 2 sık iğne örüyorum. Devam ediyorum. Trabzanlara batıyorum. Yine V'nin içerisine 2 sık iğne örüyorum. Son olarak da zincirlerin tepesine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. Bu şekilde. Bu fazlalık ipi de arka tarafta ilmekler arasında yürütüyorum. Şimdi diğer omuzu öreceğim. Buraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İkinci trabzana batıyorum. Buraya bir trabzan örüyorum. Fıstığın tepesine batıyorum. Buraya bir V örüyorum. İki trabzan örüyorum. İkinci fıstığın tepesine batıyorum. İki trabzan örerek sırayı tamamlıyorum. Yine ipi kesmiyorum. Diğer ön bedeni alıyorum. Şöyle ön yüze yerleştiriyorum.
Diğer omuzu birleştirdiğim gibi birleştiriyorum. Yeleğin yan dikişlerinden birini diktim. İkinciyi birlikte dikeceğiz. Ön yüzü işte kalacak şekilde üst üste getiriyorum. Alttan başlayarak kol altına kadar dikeceğim. İlk ilmeğe batıyorum. Buraya bir düğüm atarak ipi sabitliyorum. Daha sonra kenar tığlaması sırasında ipi araya alacağım. Buradan da yine ilk ilmeğe batıyorum. Sıralar birbirine denk gelecek şekilde sıra başlarını şöyle çakıştırıyorum, kaydırmıyorum. Daha sonra ilmeklerin arasından iğneyi geçirerek dikiyorum. Sıraları kaydırmamaya dikkat ediyorum. Kol altına kadar dikelim. Dikme işlemini tamamladım. İpi sabitliyorum. İlmekler arasında yürüterek gizliyorum. Fazlalığı da kesiyorum. Kenar tığlamasına başlıyorum. Önce yeleğin bütün çevresine 2 sıra sık iğne öreceğim. Sağ ön bedenin arka bedenle birleştiği noktadan ipi takıyorum. Ön bedenin ilk ilmeğine batıyorum. İpi çıkartıyorum. Buraya bir düğüm atıp sabitliyorum. Fazlalık ipleri örerken araya alacağım. Aynı ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıp bir zincir çekiyorum. Yine aynı ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. İkinci trabzanın ilmeğine batıp bir sık iğne daha örüyorum. Bundan sonra ilk boşluğa bir sık iğne, ikinci boşluğa 2 sık iğne diye devam edecek. Bu V'lerin ilmeğine ve trabzanların ilmeğine de batacağım. İlk boşluğa bir sık iğne örüyorum. V'nin ilmeğine batıp bir sık iğne örüyorum. İkinci boşluğa 2 sık iğne. Trabzanların tepelerine batarak birer sık iğne örüyorum. Yine ilk boşluğa bir sık iğne, V'nin ilmeğine bir sık iğne, ikinci boşluğa 2 sık iğne, trabzanlara birer sık iğne örerek köşeye kadar devam ediyorum. Aynı şekilde devam edeceğiz. Köşedeki son ilmeğe geldim. Bu ilmeğin içerisine 3 sık iğne örerek dönüş yapıyorum. 1 2 3. Ön kenarda devam ediyorum sık iğne örmeye. Örerken de bu fazlalık ipi araya alacağım. Birinci sıranın başına 2, ikinci sıranın başına 3 sık iğne örüyorum.
Aynı şekilde tekrarlayarak devam ediyorum. 2 3 2 3 şeklinde yaka kenarına kadar devam edeceğim. İlk sıranın başına 2 sık iğne örüyorum. İkinci sıranın başına 3 sık iğne. Üçüncü sıranın başına yine 2 sık iğne. Dördüncü sıranın başına 3 sık iğne. Devam edelim. Son sıranın başına 2 sık iğne örüyorum. Yaka için dönüş yapacağım. Burada yakanın kenarındaki ilk ilmeğe batıyorum. Buraya 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Dönüş yaptım. Devam ediyorum. Trabzanların tepesine batıyorum. Buradaki V'lerin içerisine 2 sık iğne örüyorum. Her trabzan tepesine batıyorum. V'lerin içerisine 2 sık iğne örüyorum. İlmek eksilttiğim yere geldim. Buradan bu fıstığın tepesindeki ilmeğe batıyorum. Devam ediyorum. Şimdi yine 2 3 2 3 şeklinde sıra başlarına batacağım. 1 2 sık iğne ördüm. Diğer sıraya 3 sık iğne örüyorum. Yine 2 sık iğne. 3 sık iğne. 2 sık iğne. Omuz dikişine geldim. Burada hemen dikişin kenarlarına birer sık iğne örüyorum. İlk sıranın başına 2 sık iğne ördüm. Şimdi bu bölüme geçiyorum. Yaka ilmekleri, arka yaka ilmekleri. Buraya bir sık iğne örüyorum. Bir tane fıstığın tepesine, ikinci boşluğa 2 sık iğne örüyorum. Trabzanların tepesine birer sık iğne örüyorum. Fıstığın sağındaki boşluğa bir sık iğne, solundaki boşluğa 2 sık iğne öreceğim. Devam ediyorum. Fıstığın sağındaki boşluğa bir sık iğne, bir tane fıstığın tepesine, solundaki boşluğa da 2 sık iğne. Arka bedende son sıra kenarına 2 sık iğne örüyorum. Yine omuz dikişinin sağına ve soluna birer sık iğne örüyorum. Aynen diğer kenarda örmüş olduğum gibi bu ön kenarında kenarlarına aynı şekilde sık iğne örerek başladığım yere kadar devam ediyorum. Köşelerde üçer sık iğne örmeyi unutmuyoruz. Devam edelim. Başladığım noktaya geri geldim. Şimdi ilk sık iğnenin ilmeğine batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçerek kaydırma yapıp sırayı kapattım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıp bir sık iğne örüyorum. İkinci sık iğne sırasına başlıyorum. Köşeye kadar her ilmeğe batarak sık iğne örüyorum. Köşeye kadar ördüm. Köşede dönüş için 3 sık iğne örmüştük. İkincisine bir ayraç yerleştirdim. Buraya yine 3 sık iğne örüp dönüş yapacağız. Daha sonra bu ayraçtan sonraki
1, 2, 3, 4. ilmeğe de bir ayraç yerleştirdim. Bu ilmekten sonra ilk iliği açacağız. Örüyorum. Köşe noktaya geldim. Ayracın bulunduğu ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Devam ediyorum. Ayraca kadar sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir de bu ayracın bulunduğu ilmeği örüyorum. 4. 4 sık iğneden sonra 2 sık iğne atlayacağım ve ilk iliği açacağım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 sık iğne atlayıp üçüncüye batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Birinci iliği açtım. Bu sık iğne ile birlikte 11 sık iğne örüyorum. ...11 sık iğne ördüm. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. 2 sık iğne atlıyorum. İliği açıyorum. Yine 11 sık iğne örüp ilik açarak yaka kenarına kadar devam edelim. Bir, 2, 3, 4 ilik açtım. 4. ilikten sonra 11 sık iğne ördüm. Şimdi 5. ve son iliği açacağım. 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. Üçüncüye bir sık iğne örüyorum. Köşedeki 3 sık iğnenin orta noktasına geldim. Bu ortadaki ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Dönüş yapıyorum. Daha sonra sırayla her ilmeğe batarak sık iğne örüyorum. Devam edeceğim. Yine başladığım noktaya kadar sık iğne öreceğim. İkinci sık iğne sırasının sonuna geldim. İlk ilmeğe batıyorum. Kaydırma yapıp sırayı kapattım. 3 zincir çekiyorum. Son sıraya başlıyorum. Aynı yere batıyorum. 2 trabzan örüyorum. 1, 2, 3, dördüncüye batıp sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 2 trabzan örüyorum. Köşeye kadar bu şekilde devam ediyorum. Dördüncü ilmeğe battım. Bir sık iğne ördüm. Köşeye geldim. Ortadaki 3 sık iğnenin ortasındaki ilmeğe ayraç yerleştirdim. 2 ilmeğim kaldı. Köşeyi dönerken yine 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan örüyorum önce. 2 ilmek atlıyorum. Köşedeki ayracın bulunduğu ilmeğe batıp sık iğne örüyorum. Şimdi kenara geçtim. Ön kenara. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan örüyorum. 1, 2 ilmek atlayıp üçüncüye batıyorum. Köşeyi bu şekilde dönüyoruz. Yine 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğe batıyorum. Sık iğne örüyorum. Tam iliğin üzerine denk geldi. Yine 3 zincir çekiyorum. Buraya 2 trabzan örüyorum. Burada 3 zincir çekmiştik. Zincirlerin bulunduğu yerde ilmekleri 2 ilmek olarak sayıyoruz. Buradaki zinciri saymıyorum. 3. zinciri. Sık iğnenin ilmeğini sayıyorum. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğe sık iğne örüyorum. İkinci iliğe geliyorum. 3 zincir çekip yine 2 trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğe batıyorum. Zincirin birinci ilmeği sık iğne örüyorum.
Yine buraya 3 zincir çekip 2 trabzan örüyorum. Birinci zincire trabzanları ördüm. Burada 2 zincir var. Ben bir ilmek olarak sayıyorum. 1, bir de trabzanın ilmeği 2, 3, dördüncüye batıyorum. Bu şekilde örgümüzü sürdüreceğiz. Köşeye kadar devam edelim. Bir, iki, 3 ilmek atlıyorum. Dördüncü ilmeğe batıyorum. İliğin üzerindeki sık iğne örüyorum. Üçüncü zinciri saymıyorum. Sık iğnenin ilmeğini sayıyorum. 1, 2 ilmek atlayacağım ve tam köşedeki ilmeğe batıp dönüş yapacağım. Önce 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan örüyorum. 2 ilmek atladıktan sonra 3. ilmeğe sık iğne örüyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan örüyorum. 1 2 ilmek atlayıp üçüncüye batıyorum. Dönüşte bu şekilde çalışıyoruz. Şimdi aynı şekilde örüp 4. ilmeklere batarak devam edeceğiz. Köşelerde yine aynı işlemleri yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra sonuna geldim. 1 2 3 ilmek atlıyorum. Arka taraftan kaydırma ilmeğin altından batıyorum. İlmeği geriye doğru çekiyorum. Dönüyorum. Sıkıştırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. Arka tarafta fazlalık ipi gizliyorum. Önce sabitliyorum. İlmekler arasına yürüterek gizliyorum. Bu şekilde. Şimdi kol kenarlarına da aynı tığlamadan yapacağız. Arka bedenin kol evinden ilk ilmeğe batıyorum. İpi buraya sabitliyorum. Aynı yere batıyorum. Bir ilmek çıkartıp bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya batıp sık iğne örüyorum. Sırayla devam ediyorum. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. İkinci sık iğne. Boşluğa batıyorum. 3. Fıstığın tepesine batıyorum. 4. Zincirin altından devam ediyorum. 6. Buraya batıyorum. 7. Zincirin altından batıp yine 2 sık iğne örüyorum. 9. Fıstığın tepesine batıyorum. 10. 11. 12. İlmek eksilttiğim yere 12 sık iğne ördüm. 3 sıra başına ikişer sık iğne öreceğim. 2 tane ördüm. Devam ediyorum. İkinci sıranın başına da 2 sık iğne. Üçüncü sıranın başına da yine 2 sık iğne ördüm. Bundan sonra sıradaki sıranın başına 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 şeklinde devam edeceğim ve omuz dikişine geleceğim. Aynı şekilde aşağı doğru ineceğim. 3, 2, 3, 2 şeklinde devam edeceğim. Yine sıra başlarında 3 kez ikişer sık iğne öreceğim. Kol evinde eksiltme yaptığımız yere de 12 sık iğne öreceğim. Bu şekilde devam edelim.
Sıra sonuna geldim. Toplam 72 sık iğne ördüm. İlk sık iğnenin ilmeğine batıp kaydırma örüyorum. Bir zincir çekip ikinci sık iğne turuna başlıyorum. Aynı yere bir sık iğne örüyorum. Daha sonra sık iğne örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. İlk ilmeğin altından batıp kaydırma yapıp sırayı kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan örüyorum. 1 2 3 dördüncüye batıp sık iğne örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. 1 2 3 ilmek atlıyorum. Dördüncü ilmeğe kaydırmanın altından batıyorum. İpi geriye doğru çekiyorum ilmeği. Dönüyorum. İlmeği sıkıştırıp bir zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. Daha sonra ipi ilmekler arasında gizleyeceğim. Kolun birini tamamladım. Aynı şekilde diğer kolu da örelim. Tekrar birlikte olacağız. Yeleğin tığlama işlemlerini tamamladıktan sonra 4 adet çiçek motif örüp ilik kenarlarına diktim süsleme amaçlı. Sonuncu motifi birlikte örüp dikeceğiz. Düğmelerini diktikten sonra işlemleri tamamlayacağız. Bir ilmek alıp sabitliyorum ve 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. İlk zincire batıyorum. Bir kaydırma yaparak halka oluşturuyorum. 4 zincir çekiyorum. Tığın başını 2 kez doluyorum. Halkanın ortasına batıyorum. 1 2 3 seferde ilmekleri çekerek üçlü trabzan ördüm. Tekrar 4 zincir örüyorum. Halkanın içerisine batıp sık iğne örüyorum. Birinci yaprağı ördüm. Aynı şekilde 5 yaprak daha öreceğiz. Yine 4 zincir çekiyorum. 2 kez tığ dolayıp halkanın içerisine batıyorum. İlmekleri 3 seferde kapatarak üçlü trabzan örüyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Halkanın içerisine batıp sık iğne örüyorum. İkinci yaprağı tamamladım. Bu şekilde 4 yaprak daha örelim. Sonuncu yaprağı da tamamladım. 1 2 3 4 5 6 yaprak oldu. Bir zincir çekiyorum. Bir miktar ip bırakıyorum dikmek için. İpi kesiyorum. İpe iğneyi geçiriyorum. İliği buluyorum. Şu şekilde ortasındaki halkayı iliğin üzerine getirecek şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra iliğin kenarından şöyle alttan batıyorum. Motifin altındaki ilmeklerin arasından iğneyi geçirerek motif ile yeleği birleştiriyorum. Yine halkanın içinden şöyle kenara doğru batıyorum. Devam ediyorum.
Bu şekilde. Dikme işlemi bittikten sonra iğneyi yeleğin alt tarafına geçiriyorum. Önce burada ipi sabitliyorum. Daha sonra ilmekler arasından yürüterek ipi gizliyorum. Bu şekilde. Şimdi düğmeleri dikeceğim. Son halini sizlerle paylaşacağım. Yeleğin düğmelerini dikip bütün işlemlerini tamamladım. Son olarak da şampuanla ılık suda yıkadım. Suyu süzüldükten sonra düz bir zemin üzerinde kurumaya bıraktım. Son hali bu şekilde. %100 pamuk ipliği kullandığım için yelek biraz çekti arkadaşlar. Ütüleyince tekrar formunu alıyor. Sadece dikkat etmenizi istediğim bir nokta, motifleri ilik kenarına dikerken ipi çok sıkı tutmayın. Biraz serbest olsun. İp çektiği zaman ilikleri açıp kapamak zorlaşacaktır. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.